Geleceğin dünyasını hayal ettiğinizde gözünüzün önüne muhtemelen böyle devasa beton ormanları falan geliyor, değil mi? Evet, yani uçan araçlar falan. Aynen öyle. Gökyüzünü delen çelik kuleler, otonom araçlar, her tarafı neon ışıklarla kaplı ve doğadan tamamen kopmuş o dev metropoller. Bilim kurgu filmlerinin bize yıllarca sattığı vizyon tam da buydu aslında. Her şeyin steril olduğu sentetik şehirler. Kesinlikle. Ağaçların falan sadece müzelerde sergilendiği bir yer ama hani ya o aradığımız fütüristik gelecek tam şu an kelimenin tam anlamıyla devasa çam ağaçlarının, özgürce dolaşan ayıların ve sisli bataklıkların ortasında yaşanıyorsa, Bu çok çarpıcı bir düşünce. öyle gerçekten. Bu derinlemesine hoş geldiniz. Bugün masamızda Britannica Ansiklopedisi ve Wikipedia'dan aldığımız kapsamlı kaynaklar var. Amacımız nüfusu sadece 1,3 milyon olan, topraklarının yarısı el değmemiş ormanlarla kaplı ama aynı zamanda Avrupa'nın en büyük dijital güç merkezi olan Estonya'nın kodlarını çözmek. Ve tam anlamıyla bir teknoloji girişim fabrikası olmalı. Kesinlikle. Yani bu inanılmaz dönüşümü çözümleyeceğiz hep birlikte. Sizin için bu dosyayı hazırlarken karşılaştığım veriler klasik bir Avrupa ülkesi profiliyle hiç ama hiç uyuşmuyordu. Şöyle bir düşünün. Karşımızda okuryazarlık oranı %99,8 olan bir ülke var. Dünyada Küba ile zirveyi paylaşıyorlar bu konuda. Ve işin ilginç tarafı Avrupa'nın dinden en uzak toplumu. Neredeyse %75 oranında bir ateist veya dinsiz nüfustan bahsediyoruz. Aynen öyle. Bir yanda devletin her hücresini bulut teknolojisine taşıyan algoritmalarla yönetilen hiperrasyonel bir toplum var. Diğer yanda hafta sonu ritüeli olarak bataklıklarda saatlerce sessizce yürümeyi seçen bir halk. Bu aslında sıradan bir teknoloji veya ekonomi başarı hikayesi değil. Yüzyıllar boyunca haritadan kazınmaya çalışılmış, defalarca asimilasyona uğramış ve kelimenin tam anlamıyla yok olmanın eşiğinden dönmüş bir halkın hikayesi. Ve o enkazın ortasından yepyeni bir gerçeklik inşa etmeleri. Kesinlikle ve işin en çarpıcı yanı ellerindeki kısıtlı malzemelerle kurdukları bu yeni dünya, kıtanın geri kalanındaki o geleneksel devlet modellerinden tamamen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Çelişki gibi duran devasa bir yumak var ortada. O çelişki gibi duran şeyler aslında onların hayatta kalma mekanizmasının ta kendisi. İki farklı dünyayı birbirine zıt olarak değil de birbirini besleyen unsurlar olarak görüyorlar. Rasyonellikleri onları teknolojik olarak korurken doğayla olan bağları psikolojik olarak ayakta tutuyor. Pekala, bunu biraz açalım isterseniz. Bu ruh halini tam olarak anlayabilmemiz için onların dünyaya baktığı pencereyi, yani yaşadıkları o toprakları hayal etmemiz lazım. Tabii ki. Baltık denizine dağılmış en büyükleri Saaremaa ve Hiiumaa olan 1500'den fazla ada var. Buzul çağının devasal buz kütlelerinin kelimenin tam anlamıyla dümdüz ettiği, yüksekliği olmayan bir coğrafya. Öyle ki ülkenin en yüksek tepesi ve dilimizde Büyük Yumurta Tepesi anlamına gelen Sur Munamagi sadece 318 metre. Evet, oldukça düz bir alan. Geçilmez dağ sıraları yok, derin uçurumlar veya savunma sağlayacak sarp kayalıklar falan hiçbiri yok. Yani savunmasız, dümdüz, ıssız bir orman. Madem bu kadar kendilerine has, bataklıklar ve ormanlarla kaplı izole bir yerler, nasıl oldu da tarih boyunca herkesin ele geçirmek istediği bir hedef haline geldiler? Mantıken büyük imparatorlukların burayı gözden kaçırması gerekmez miydi? Burada büyüleyici olan şey şu aslında. Eğer dünya ticaretinden tamamen izole bir bölge olsalardı bu teoriniz çok doğru olabilirdi. Ancak haritayı biraz uzaklaştırıp büyük jeopolitik resme baktığınızda işin rengi değişiyor. Ne çıkıyor ortaya peki? O dümdüz toprakların devasa bir stratejik otobanın tam merkezinde durduğunu görüyorsunuz. Baltık Denizi'ndeki konumları onları İskandinavya ile Rusya, Doğu ile Batı arasındaki en kilit kapı yapıyor. Limanları yılın büyük bir bölümünde buz tutmuyor. Ki bu Rusya için çok hayati bir şey sanırım. Kesinlikle öyle. Yüzyıllar boyunca çok hayati bir önem taşıdı Rusya için. Bu eşsiz lojistik avantaj, o sessiz ormanları 13. yüzyıldan itibaren büyük güçlerin iştahını kabartan ve sürekli el değiştiren bir satranç tahtasına çeviriyor. Yani dünyanın en işlek kavşağında kapısı, penceresi ve çiti olmayan bir evde yaşamak gibi bir şey bu anlattığınız. Tam olarak öyle. Üstelik bu evin sakinleri o kavşaktan geçen hiç kimseyle aynı dili konuşmuyor.
Evet, o dil konusu çok garip. Hint-Avrupa dillerinden tamamen bağımsızlar. Aynen. Avrupa'yı domine eden devasa Hint-Avrupa dilleri, yani o güneydeki Almanca, doğudaki Rusça veya batıdaki İsveççe burada işlemiyor. Estonca, Ural dil ailesinin Fin-Ugor koluna mensup bir dil. Yani kuzeydeki Finlandiya ile akrabalar. Evet, Finlerle akraba ama kıtanın geri kalanına tamamen yabancı. Çok daha eski ve karmaşık bir yapı. Bu dil, yüzyıllar süren o acımasız işgaller boyunca onların etrafına ördükleri tek kalkan işlevi görüyor. Fiziksel sınırları koruyamıyorlar ama dillerinin içine saklanıp kültürel sınırlarını muhafaza ediyorlar. İnanılmaz bir direnç. Doğru. Ve o görünmez kalkanın ne kadar ağır askeri testlerden geçtiğini okumak gerçekten rahatsız edici. 13. yüzyılda Alman kılıç şövalyeleri kapıya dayanıyor, sonra Danimarkalılar, İsveçliler ve en sonunda devasa bir güçle Rus İmparatorluğu işgal ediyor. Bitmek bilmeyen bir işgal döngüsü. Aynen. Yüzyıllar boyunca kendi topraklarında Alman baronların veya Rus çarlarının hizmetinde serf olarak, yani bildiğiniz toprağa bağlı köleler gibi çalıştırılıyorlar. Elit tabaka her zaman yabancılardan oluşuyor. Bu uzun boyun eğdirme dönemlerinin toplumsal psikolojide nasıl bir hasar bıraktığını ama bir yandan da nasıl bir direnç yarattığını iyi okumak lazım aslında. Kesinlikle. Tarihleri iflasın eşiğine gelen ama asla pes etmeyen dirençli bir girişim, bir startup gibi. Çok güzel bir benzetme. Yüzyıllar boyunca devleti yönetenler hep başkalarıydı orada. Sizin için kuralları koyanlar, sizden vergi toplayanlar, sizi cezalandıranlar hep o yabancı dilleri konuşan işgalcilerdi. Bu da ciddi bir güvensizlik yaratıyor olmalı devlete karşı. Tam olarak öyle. Estonyalılarda resmi kurumlara ve otoriteye karşı çok derin bir güvensizlik geliştirdi bu durum. Ama aynı zamanda olağanüstü bir kendi başının çaresine bakma güdüsü de yarattı. Bir nevi mecburi bir bağımsızlık hissi. Evet, bir devlet mekanizmaları yoktu ama hayatta kalmak için topluluk olarak bir araya gelmeyi, örtülü bir şekilde organize olmayı çok zor yoldan öğrendiler. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1918'de kısa bir süreliğine bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Ama sonra İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor ve demografik verileri okuduğumda ben gözlerime inanamadım. O yıllar tam bir felaket zaten. Nüfusunuzun %25'ini kaybediyorsunuz. Ülke önce Sovyetler, sonra Naziler, sonra tekrar Sovyetler tarafından işgal ediliyor. Sokaktaki her 4 kişiden biri siliniyor kelimenin tam anlamıyla. Elitlerine sürgün ediliyor. Ki bunun altını çizmek gerekir, bu savaşın getirdiği rastgele bir zayiat falan değil, kasıtlı ve sistematik bir demografik mühendislik operasyonu bu. Nasıl yani? Özel olarak mı hedef aldılar? Evet, 1941'de ve savaş sonrasındaki yıllarda on binlerce Estonyalı aydın, öğretmen, politikacı, yazar ve kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız çiftçi bir gecede evlerinden alındı, hayvan vagonlarına bindirilip Sibirya'ya sürgüne gönderildiler. Korkunç bir travma bu. Beyin göçü bile değil, beyin katliamı resmen. Amaç o bahsettiğimiz kültürel kalkanı parçalamaktı zaten. Toplumun beyin takımını yok etmek istediler. Ardından da yerlerine Sovyetlerin diğer bölgelerinden yüz binlerce insan kaydırılarak nüfus yapısını geri döndürülemez şekilde değiştirmek istediler. Ama başaramadılar. Neredeyse 50 yıl süren bir Sovyet işgali var ama o kültürel inat asla kırılmıyor. 1989'a geldiğimizde o meşhur Baltık Yolu protestosunu görüyoruz. Tarihin en büyük sivil direnişlerinden biri. Kesinlikle. 2 milyon insan Sovyet işgalini protesto etmek için el ele tutuşuyor. 600 kilometrelik insan zinciri. Düşünebiliyor musunuz? Tanklara karşı devasa korolar halinde yasaklı şarkılarını söylüyorlar. Şarkı söyleyen devrim demelerinin sebebi de bu zaten. 1991'de bağımsız olduklarında ise ellerinde koca bir hiç var aslında. Peki bu travmayı nasıl avantaja çevirdiler? Sıfır noktasından buraya nasıl geldiler? Hikayenin o fütüristik yöne kırıldığı, kırılma noktası tam olarak burası işte. 91'de bağımsızlığı kazandıklarında ellerinde somut olarak hiçbir şeye kalmamıştı dediniz ya. Gerçekten de öyle. Devasa kurumlar, bankalar falan hak getire herhalde. Aynen. Batı'nın o 100 yıllık sanayi devrimi mirası onlarda yoktu. Global sisteme entegre bir ekonomi falan da yoktu.
Sadece Sovyetlerden miras kalan rüşvetle dönen o paslı bürokrasi ve derin bir toplumsal travma vardı. Terimin tam anlamıyla bir sıfır noktası. Peki bu enkazdan o teknoloji devrimini, dijital sıçramayı nasıl başlattılar? Şöyle bir analoji kursak sanırım taşlar yerine oturur. Tabii, buyurun. Bugün teknoloji dünyasında İngilizce'de legacy dediğimiz yani miras sistemler denen bir problem var biliyorsunuz. Büyük şirketler yeni teknolojiye geçmek istediklerinde o eski hantal kodları çöpe atıp sıfırdan yazamazlar kolay kolay. Çok doğru. Estonya'nın elinde çöpe atılamayacak kadar değerli köklü bir kurum veya bürokratik miras olmaması aslında onlara yepyeni tamamen temiz bir sayfa açma şansımı verdi. Kesinlikle bu çok yerinde bir benzetme. O sıfır noktası aslında onların en büyük şansı oldu. Düşünün, Almanya veya Fransa gibi ülkeler kağıt üzerindeki devasa arşivlerini, o hantal bürokratik süreçlerini bilgisayarlara aktarmaya çalışırken çok yavaşladılar. O mirasın ağırlığı onları ezdi. Gibi sistemi bile yoktu ortada. Aynen öyle. Liderleri her şeyi baştan ama o günün teknolojisiyle değil, doğrudan geleceğin teknolojisiyle tasarlama gibi bir vizyon ortaya koydular. Aslında bir bakıma buna mecburdular da. Neden mecburdular? Çünkü yeni bağımsız olmuş, küçük nüfuslu, fakir bir ülkenin öyle devasa bürokratik binalar inşa edecek, içini binlerce memurla dolduracak finansal bir gücü yoktu. Teknoloji, hayatta kalmaları için buldukları zorunlu bir kestirme oldu. İşte 1996'daki o meşhur Tigri-Hüpe yani kaplan sıçraması projesi tam da bu mecburiyetten doğuyor o zaman. Kesinlikle. Gözünüzde canlandırın, kendi ayakları üzerinde zor duran, ekonomik krizlerle boğuşan bir ülke bütçesini otoyollara değil de okulları internete bağlamaya harcıyor. İlkokul çocuklarına kodlama öğretmeye başlıyorlar. Bu o dönem için inanılmaz bir risk değil miydi? O günün şartlarında devasa bir riskti. Ama bunu bir lüks olarak değil, bir ulusal güvenlik stratejisi olarak gördüler. Dijital bir kalkan gibi mi? Tam olarak öyle. Şöyle düşündüler. Biz küçük bir ülkeyiz. Sınırlarımızı tanklarla, milyonlarca askerle falan koruyamayız. Ama devleti dijitalleştirirsek, verilerimizi buluta yedeklersek, fiziksel olarak işgal edilsek bile devlet mekanizması bulutta yaşamaya devam edebilir. Gerçekten vizyoner bir yaklaşım. Ve bu kalkanın bugün ulaştığı nokta günlük hayatı baştan aşağı değiştirmiş durumda. Sizin için zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Bir bürokratik işlem için saatlerce kuyruk beklemiyorsunuz. Vergi beyanınızı birkaç dakikada hallediyorsunuz. Estonya devleti bunu başarmış. Evet, şu an devlet hizmetlerinin %99'u e-devlet üzerinden yapılıyor. Sadece 3 işlem için fiziksel olarak orada olmanız gerekiyormuş sanırım. Aynen. Evlenmek, boşanmak ve gayrimenkul satmak. Bunun dışındaki her şeyi dünyanın neresinde olursanız olun bilgisayarınızdan hallediyorsunuz. Bir şirket kurmak ortalama 15 dakika sürüyor mesela. İnanılmaz gerçekten. Hatta 2005 yılından beri internetten oy kullanma yani e-voting sistemi bile var. Kanepelerinden milletvekili seçiyorlar. Ama burada insan sormadan edemiyor. Yani güvenliğini nasıl sağlıyorlar? Bütün veriler bulutta uçuşuyor. Bu çok haklı bir soru. Bu kadar hayati verinin internette olması hackerlar için devasa bir hedef gibi duruyor. Ama Estonya e-devletinin büyüsü sadece bir web sitesi tasarlamakta falan değil. O arka plandaki mimaride yatıyor. Ne kullanıyorlar tam olarak? X-Road adını verdikleri merkezi olmayan bir veri yolu sistemi inşa ettiler. Yani sizin verileriniz saldırıya açık tek bir devasa devlet sunucusunda beklemiyor. Sağlık Bakanlığı hastane kayıtlarınızı, Eğitim Bakanlığı diplomalarınızı kendi birbirinden bağımsız sunucularında tutuyor. Yani yumurtaları aynı sepete koymamışlar. Aynen öyle. Siz dijital kimliğinizle sisteme girdiğinizde bu X-Road altyapısı bu farklı kurumların sizin izninizle saniyeler içinde şifreli bir şekilde birbiriyle konuşmasını sağlıyor. Sistemin hiçbir yerinde tek bir merkezi veri havuzu olmadığı için de bir siber saldırganın sistemi hackleyip bütün veriyi çalması matematiksel olarak imkansız hale geliyor. Çok zekice. Kesinlikle öyle. Ve bildiğim kadarıyla şeffaflık da çok üst düzeyde. Mesela bir polis memuru sırf merakla benim dosyama girerse sistem bana anında bildirim gönderiyor. Şu kişi şu saatte bilgilerine baktı diye. Evet. Ve eğer o memur geçerli bir hukuki sebep olmadan sizin verinize eriştiyse anında suç işlemiş sayılıyor.
Meslekten ihraç edilebiliyor hemen. Toplumun bu sisteme güvenmesinin sebebi de bu herhalde. Tabii, devletin o veriyi nasıl koruduğunu kendi gözleriyle görüyorlar. Bunu da her vatandaşın sahip olduğu özel kriptografik çipli dijital kimlik kartlarıyla yönetiyorlar. Blok zinciri benzeri bir sistemle her işlem mühürleniyor. Tüm bunlar ne anlama geliyor peki? Ekonomik boyutu da çok devasa. Avrupa'nın en liberal ekonomilerinden biri. Düz oranlı gelir vergisi var, miras vergisi yok. Devlet kelimenin tam anlamıyla çevik bir teknoloji şirketi gibi çalışıyor. Şirketleri inanılmaz derecede teşvik eden bir sistem bu. Kişi başına düşen startup sayısında dünya liderleri, toplamda 1291 startup, nüfusa oranla rekor kıran 7 adet unicorn çıkarmışlar. Skype, Bolt, Wise, GrabCAD falan. Silikon Vadisi'nde bile nadir görülen bu milyar dolarlık şirketlerin sürekli o çam ormanlarının arasından çıkması tesadüf mü? Asla tesadüf değil. Devlet, şirketlerden alacağı vergiyi maksimize etmek yerine büyüme hızını maksimize etmeyi seçti. Nasıl yapıyorlar bunu? Asıl sihir, kurumlar vergisine ele alış biçimlerinde. Estonya'da bir teknoloji şirketi kar ettiğinde, eğer kurucular bu karı ceplerine koymaz, şirketin içine geri yatırıp yeni yazılımcılar falan işe alırlarsa, devlet onlardan hiç vergi almıyor. Sıfır vergi mi? Evet, oran sıfır. Bu politika, girişimleri yerinde saymak yerine sürekli inovasyon yapmaya ve büyümeye zorluyor. Devlet ensenizde bekleyen bir vergi tahsildarı olmak yerine sizi arkanızdan iten görünmez bir güce dönüşüyor yani. Sermaye de güvenli bulduğu yeri terk etmiyor haliyle. Kesinlikle. O domino etkisinin gücü bugün ekonomilerinin omurgası durumunda zaten. Anlattıklarımız buraya kadar harika, kusursuz bir fütüristik ütopya gibi. Hı hı. Ama biraz eleştirel bir noktaya değinmek istiyorum. Bekleyin, bu siber devleti fiziksel dünyada ne çalıştırıyor? Devasa veri merkezleri var, otonom kodlar var. Bunların arkasında muazzam bir elektrik tüketimi var sonuçta. İşin o kısmında bambaşka bir tablo çıkıyor karşımıza. Değil mi? Dağları olmadığı için büyük hidroelektrik santralleri kuramıyorlar. Kendi petrolü veya doğalgazı olmayan bir ülke bu kadar enerjiyi nereden buluyor? İşte pırıl pırıl parlayan o dijital rüyanın altında yatan karanlık gerçeğe geldik. Estonya, elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmını bitümlü şist ya da uluslararası adıyla oil shale dediğimiz bir madenden sağlıyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumundalar. Bitümlü şist mi? Sentetik petrol elde edilebilen o çok kirli fosil kaynak değil mi bu? Kömürden bile daha verimsiz ve kirli diye biliyorum ben. Tam olarak öyle. Çevreye maliyeti gerçekten inanılmaz boyutlarda. Yeraltı sularının kimyasını bozuyor, devasa termik santrallerde yakılması atmosfere korkunç miktarda sera gazı falan salıyor. Karbon ayak izlerinin büyük bir kısmı sadece bu sektörden geliyor. Hani bu çok ileri modern bir devletti. Neden havasını zehirleyen bir kayaca bel bağlamışlar? Çevrecilikten çok daha ağır basan jeopolitik bir nedeni var bunun. Tam enerji bağımsızlığı. Yüzyıllar boyunca topraklarını işgal eden ve bugün bile varlıklarına en büyük tehdit olan Rusya'nın doğal gazına muhtaç kalmak istemediler. Anladım. Şantaja boyun eğmektense kendi doğasını feda etmeyi seçmiş. Gerçekten bıçak sırtı bir strateji. Ama burada o çelişki tekrar karşımıza çıkıyor. Avrupa'nın en temiz havaya sahip ikinci ülkesiymiş Estonya. Finlandiya'dan hemen sonra geliyorlar. Tüm bu santrallere rağmen bu nasıl bir matematiksel çelişkidir? Çelişkiyi dengeleyen şey topraklarının o el değmemiş doğası aslında. Ülkenin %50'sinden fazlası devasa ormanlarla kaplı ve onda biri sıkı korunan milli parklardan oluşuyor. Doğanın kendi kendini yenileme kapasitesi çok yüksek demek ki. Aynen. Ayrıca Avrupa Birliği normlarıyla beraber rüzgar enerjisine ve çok ciddi yatırımlar yapmaya başladılar son zamanlarda. Ama asıl faktör toplumun doğayla olan o kopmaz ruhani bağı. O bağ gerçekten beni benden aldı. Hafta içi en ileri seviyede kod yazan, dijitalleşmiş insanların hafta sonu ritüeli olarak o dipsiz bataklıklarda yürüyüşe çıkması, bog walking diyorlarmış buna. Sisin içinde medeniyetten uzakta kayboluyorlar. Evet. Nüfusun %75'inin ateist olduğu gerçeğini düşününce dinin yerini doğaya ve kültüre duyulan saygı almış diyebilir miyiz? Yani o ormanlar ve bataklıklar onlar için bir nevi tapınak mı? Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında.
Estonyalılar geleneksel dinleri neden reddediyor? Çünkü din tarihsel olarak onları ezen Alman feodal beyleriyle ilişkilendirilmiş hep. Hristiyanlık manevi bir huzur arayışı değil, kılıç zoruyla dayatılan bir ideolojiydi onlar için. Din ezenlerin kurumuydu yani. Tam olarak öyle. Bu yüzden maneviyatlarını kiliselerde aramadılar. Onların asıl inancı kimliklerini koruyan dilleri, toprakları ve o meşe ağaçlarıydı. Ve binlerce kişinin aynı anda söylediği o şarkılar herhalde, o devasa şarkı ve dans festivalleri 1869'dan beri devam ediyor değil mi? Evet, bunu büyük resimle birleştirirsek, Estonya köklerine tutunarak geleceğe sıçramış bir ülke diyebiliriz. Sovyet tanklarına karşı bile o koroların oluşturduğu ses duvarının arkasına geçip el ele tutuşarak direndiler. Ne muazzam bir kültürel inat bu. Eğer geçmişlerine ve ormanlarına bu kadar derin köklerle bağlı olmasalardı, o sıfır noktasından kalkıp o teknolojik devrimi yapacak gücü asla bulamazlardı kendilerinde. Gerçekten çok haklısınız. İnanılmaz bir hikaye. 11 bin yıllık bir yerleşim geçmişi, asırlar süren işgaller, travmalar ve en nihayetinde dünyanın en fütüristik, dijital ve seküler toplumlarından birine dönüşüm. İncelememizin sonuna gelirken sizin de kendi hayatınızda üzerine düşünmenizi istediğim kışkırtıcı bir soru bırakmak istiyorum ortaya. Dinliyoruz. Hepimiz hayatlarımızı daha fazla dijitalleştirmeye, her şeyi ekranlar üzerinden çözmeye çalışıyoruz. Ancak Estonya örneği bize gösteriyor ki dijital dünyada bu kadar yükselebilmelerinin sırrı fiziksel dünyadaki köklerine, yani o ormanlarına, şarkılarına ve dillerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları. Acaba bizler modernleşme telaşında kendi ormanlarımızı ve şarkılarımızı unutuyor muyuz? Çok derin bir nokta bu. Çünkü gerçek yenilik belki de tam olarak kim olduğumuzu hiç unutmamaktır. Ne dersiniz? Aynen öyle. Bize katıldığınız ve bu keyifli sohbeti paylaştığınız için teşekkür ederim. Rica ederim, benim için büyük bir zevkti. Zaman ayırıp bu dosyada bizimle birlikte olduğunuz için sizlere de teşekkürler. Yepyeni bir derinlemesine incelemede buluşuncaya dek merakla kalın.